Dünyanın en fazla ziyaretçi alan müzesi Louvre Müzesi'nden merhabalar. Evet, bugün Paris'teyim ve bunun özel bir nedeni var. O da Louvre Müzesi'ni ziyaret etmek. Ancak tabii ki benim bugün zamanım hepsini gezmeye yetmeyecek. Şundan dolayı çünkü burası toplamda 60 bin metrekareden oluşuyor. 8 galeri ve rivayetlere göre hepsini görmek isterseniz, buradaki bütün sanat eserlerini, bütün yapıtları görmek isterseniz toplamda 100 güne ihtiyacınız varmış. Bu bir rivayet ama rivayet olmayan ve kesin olan şey şu: burada sergilenen 35 bin sanat eserini görmek isterseniz ve her birine en az 10 saniye ayırırsanız toplamda 4 gün 4 geceye ihtiyacınız var. Yani 8 güne ihtiyacınız var. Şimdi ben burada daha fazla zaman kaybetmeden hemen galerilerden birine giriş yapacağım ve orada da buralara dair sizlere önemli detaylar vereceğim. Ne zaman inşa edilmiş, kim tarafından inşa edilmiş, ne amaçla kullanılmış, bunları zaten internette bulabilirsiniz. Ama yine de ben de o konulara dair bir iki şey söyleyeceğim ve onun dışında ben, inanın bana, buradaki yapıtları çok merak ediyorum. Çünkü aldığım duyumlara göre gerçekten böyle insanın deyim yerindeyse ağzını açık bırakacak düzeyde çok fazla e, tarihi yapıt varmış. Daha doğrusu sanat eseri varmış, öyle diyelim. Fazla zaman kaybetmeden Louvre turumuza başlayalım. Şimdi açıkçası benim şu tarafa doğru gidesim var, ancak herkes o tarafa doğru gittiği için bütün kalabalık orada oluştuğu için çekiniyorum. Şu taraf oldukça sakin görünüyor. O nedenle acaba sakin taraftan mı başlasam diye düşünüyorum ama şöyle bir şey de var. Ben Mona Lisa'yı görmek istiyorum. Eee, aslında gördüm sayılır. Çünkü benim Mona Lisa'yı görmekteki amacım benim evimdeki replikayla birebir aynı olup olmadığıydı. Gördüğüm kadarıyla aynı. Bu durumda neyse, ben de böyle gideyim. Evet. Buradaki tabloların bu arada %66'sı Fransız ressamlara aitmiş. Onu belirtelim. Olur da orijinaline yakından bakamazsam diye, yoğunluktan dolayı şu anda bunu inceliyorum ve evet, bendekiyle birebir aynı. Başörtüsünü fark ettiniz mi? Mona Lisa'nın ben Mona Lisa'nın başörtüsü taktığını daha önce fark etmemiştim. Tül bir başörtüsü. Bu arada buradan şey alabiliyorsunuz, kulaklıklar. Aa, bundan sonra yine biletlerimizi okutmamız gerekiyormuş bu arada. Bu arada burası İslam Sanatı bölümü. Buraya da bir girelim. Bu müze 12. 13. yılda tarafından yapılmış, 2. Philip tarafından yapılmış, monarşinin yaşaması için, yani oturması için, ve daha sonra Versailles Sarayı'nın yapımı bitince buradan ayrılmışlar ve daha sonra Napolyon burayı ilk olarak müzeye çevirmiş. Neyse, o detayları sonra da verebilirim. Bu bölüm oldukça sakin bu arada. Mesela enteresan, bunun İslam'da yeri ne? Lion de Ditmonson. Tabii, ne demiştik? Çok büyük bir müze ve çok fazla yapıt var. O yüzden de böyle üstünkörü geçmeye çalışacağım. Bakın, burada çok güzel böyle kronolojik bir şey yapılmış, tarihsel şey. Evet, timeline yapmışlar. Mona Lisa buraya denk gelmiş. Burada Louvre'un yapımı buralarda olmalı ama alakası yok, o yüzden
şey yapmamışlar herhalde. Diyeceğim ama Taç Mahal bile var. Seramikler ünlü böyle. Tabii şimdi bazı şeylere bakınca hani bunların müzede ne işi var diyebiliyorsunuz. Böyle bir şey yapabiliyorsunuz ama sanırım müzede sergilenmesi için her şeyin çok da şey olmasına gerek ya tarihi olmasına mı gerek, antik olmasına mı gerek yok? Anlamadım. Yani hani bir dönemi temsil etmesi mi gerekiyor diyeceğim ama şimdi burada çok cahilce konuşmuş olacağım sanki. O sanırım farklı müzeler için geçerli olabilecek bir durum ama burası için değil. Evet, bunların hepsi gerçekten tarihi eser. İşte hayat ne garip değil mi? Mesela şöyle bir şeyi bunlardan herhangi birini tesadüfen yolda görseniz, bir pazarda bir şeyde görseniz yüzüne bakmazsınız ne kadar değersiz bir şey diye. Ama bakın müzede sergileniyorlar ve yani paha biçilemiyor bunlara. Bu arada vaktiniz varsa ve hani geldiğinizde hepsinin ne olduğunu tek tek öğrenmek isterseniz böyle bilgilendirme yazıları da var ama ben geçiyorum böyle üstten. Wow. Buradan başka bir şey bölüme giriş var sanki. Antik Grek, antik Yunan. Neyse buraya da girelim bari gelmişken. Wow. Evet, ünlü Yunan heykelleri. Wow. Burası bu arada şey Hitler döneminde Louvre şey olarak da kullanılmış. Yani böyle Nazilerin çaldıkları tarihi eserleri falan depoladıkları bir bölge olarak da yani bir müze olarak da kullanılmış. Şimdi ben geldiğim yönden geri gideceğim. Şuraya girmeye korkuyorum çünkü birine girer ondan sonra bir kapı başka bir kapıyı açıyor derken labirent gibi olmak istediğim yerde olamayabilirim yani yolumu kaybedebilirim. Öyle de. Neymiş? Aa. Aa, bu tesadüfen Türkiye'den gelen bir yapıymış. Bir saniye. Miletüs'ten geliyormuş. Günümüz koşullarında Türkiye'den bir bölgeymiş. Tam olarak neresi bilmiyorum. Wow. Bu dokunmaya da çekiniyorum ama sanki mermerden yapılmış gibi duruyor yani. Çok tuhaf. Wow. Devasa büyüklükte. Kısma girmeyeceğim şimdilik. Sadece şunları bir göstereyim.
Aa, şey de varmış bakın. Alt kat da varmış. İslam sanatı. Neyse ben başka bölümlere gideceğim. Şimdilik farklı bölümleri de görmek istiyorum. Zaman olursa tekrar buraya gelip alt kata da inerim belki. Tabii şimdi hani dedik ya 35 bin tarihi eser var burada ve hepsine 10'ar saniye bakmak isterseniz toplamda 4004 gece ihtiyacınız var. Ama kimse biliyorsunuz her esere, buradaki her parçaya tek tek durup bakmıyor yani. Bakın İslam bölümünün alt katı böyle, orada oturabiliyorsunuz. Bakın yorulduğunuzda gelip burada böyle dinlenebilirsiniz. Hatta şu gecenin yaptığı gibi yatabilirsiniz de. Bu arada giriş ücreti 22 euro. Yani şeyler için öyle, yetişkinler için. Paris müze kartınız varsa ücretsiz ve wow, The Book of Dead ölümün kitabı. Hı? Louvre Müzesi her ayın ilk cuması akşam saat 6'dan sonra ücretsiz. Akşam o zaman 21.45'e kadar açık. Yani birkaç saat gezme imkanınız olabiliyor ücretsiz bir biçimde. Bunlar mumyalar. Mısır bölümüne mi geldim farkında olmadan? Şimdi ben Roma dönemine doğru gidiyorum. Antik Roma. Ve burası tüm görkemiyle bizi karşılıyor hemen. Wow. Evet. Antonius. Vay be. Tetis. Eskiden insanlar ne kadar fitlermiş değil mi? Kimmiş? Bakkus. Tabii şeyi bilemiyorum açıkçası. Şimdi buradayız, görüyoruz diye şey yapıyorum da yani bu heykellerde erkek vücutlarının yapıldığı, dikkat ettiyseniz bir yani cinsel organları çok küçük mü yapılmış acaba, yani bunun bir şeyi olabilir mi acaba, erkeklik bu değil mi demek oluyor ve bu yapı mesela çok enteresan. Bu
Bir saniye. Bunlar siz bir dakika. Mazarin Hermodit. Hermafrodit. Bu biliyorsunuz hem kadın hem erkek. Bakın burada zaten resmedilmiş. Hem erkek cinsel organı var hem de memeleri. Hermafrodit'e ilişkin daha sonra yine tabi bilgi verilebilir. Enteresan yapılmış. Bu da neydi bu ismi ya? Kleopatra'nın şey mi acaba bu? Men det var fint. Küveti. Kanske nästa här då? Bence olabilir. Bakmak lazım. Isis bu. Tanrılarından biri. Mısır. Antik eski Mısır. Eller rätt. Little Gypsies, Zingerella. Bunun adı bu arada şöyle şu küvet basinmiş. Ben nedense zannettim. O olduğuna dair bir bilgi yok. Kleopatra'nın küveti olabilir mi acaba diye düşündüm. Ama bu daha çok böyle ne derler, fonten olarak kullanılmış eski tarihlerde. Osiris. Ay Osiris sen. Hı. Venüs. Bu da silahlı Venüsmüş. Silahlanmış Venüs. Eros'muş bu da bu arada. Eros ve fizik o kim bilmiyorum. Eros hepimiz sanıyoruz da yanındakini. Bu da bir barbarmış. Barbarian. Ne demiştik? Her esere bakmaya çalışırsak 10 saniye dahi 4 gün 4 geceye ihtiyacımız var. O yüzden ne yapacağız? Geçiştireceğiz. Her iki tarafta da mı Mona Lisa var? Mona Lisa'yı hem böyle göstermişler sanki. Evet. Hem de böyle mi? Ay şurada çok güzel şeyler var. Ne derler? Yapıtlar. Sanırım her iki taraftan da gidiliyor. Ben buradan gideceğim o zaman. Bende böyle bir heykeltıraş merakı da var açıkçası. O nedenle bir ara böyle Auguste Rodin'in, o da bir Fransız heykeltıraş. Onun yapıtlarına çok meraklıydım. Ancak onun Camille Claudel'la olan ilişkisini, ona yaşattıklarını ve benzeri öğrendikten sonra ve hatta ona ait sandığımız, Auguste Rodin'e ait sandığımız bazı eserlerin, hatta birçoğunun aslında ondan 20-25 yaş küçük ve ömrünün büyük bir bölümünü Auguste Rodin'den dolayı tımarhanede geçirmek zorunda kalan Camille Claudel'a ait olduğunu öğrendikten sonra değişti açıkçası. Ona bakış açım değişti. Acaba ben ona ilişkin de mi bir yapsam? Böyle hep bir var ona karşı bende, bilmiyorum. Hikayesini okuduktan, filmini izledikten sonra. İlgi alanınıza girerse söylersiniz, ben ona göre bakarım. Bu arada bakın ay sıra devam ediyor dışarıda. Aslında ben bugün bütün günümü ayırayım. Müzeye ayırayım. Ne yapacağım ki başka?
Bu arada İtalyan tabloları bu üst kısım vermiş. Oraya doğru gidelim. Şimdi müzenin her tarafından bir sanat eseri, tarihi eser fışkırıyor. İnsanın başı dönüyor. Acaba hangi tarafa gitsem diye. O nedenle karar verdim bundan sonra Paris'e her gelişimde muhakkak uğrayacağım buraya. Bu arada bu katta böyle yiyecek içecek alabileceğiniz bir büfe var. İyi bir şey. Çünkü yoruluyor insan gerçekten ve enerjiye ihtiyacı oluyor. Böyle tabii müze manzarasında da böyle oturup bir şeyler yiyip içmek çok keyifli görünüyor. Evet, çok güzel. Şimdi içimde bir tarafım diyor ki git otur o güzel manzaraya karşı bir şeyler ye iç. Bir tarafım da diyor ki hayır, vakit kaybetme. Bakalım, bilemiyorum. Şöyle bu arada şeye de bir saniye fiyatları da göstereyim. Girişte şey yok, kısıtlaması işte yiyeceğinizi içeceğinizi getiremezsiniz diye bir şey yok. O nedenle taşırız diyorsanız getirebilirsiniz. Fiyatlar mesela şey var. Kahvaltı yapmak isterseniz bir kahve, bir kruvasan ve portakal suyu 8,5 euro. Onun dışında lunch var 16,90'a. Ve gördüğüm kadarıyla mesela şu kruvasan tarzı şeyler 2 euro ve üstü. Daha göstereyim. Mesela kiş var 7,80'a. Bence böyle bir yer için uygun fiyatı. Makaron var böyle büyük 6 euroya. Bence o pahalı. Bakın ya. Çok güzel ya. Bu arada bunlar da saatleri. Ay ben tablo bölümüne gidiyorum şimdi. Sorry. Gerçekten gözlerim kamaştı. Wow. Bunların bazıları bir duvar ev büyüklüğünde nasıl yapabilmişler, nasıl getirmişler böyle. Şu güzelliğe bakın ya. Mesela bunun böyle evinizin duvarında asılı olduğunu düşünün. Bakın bu da yapım tarihi. Çok güzel gerçekten. Aşırı etkilendim. Neyse ben böyle şimdi genel üstten çekim yapacağım ve sonrasında kendim tek tek bakmak istiyorum bunlara ya. Gerçekten. Bu arada bakın size burayı göstermedim diyorum ya, buranın kendisi, müzenin kendisi tarihi eser zaten. Bu arada burası bölümüymüş. Fransız tablolarıymış. İtalya değil. Bu bölüm gerçekten devasa. Ben şimdiye kadar Louvre'a gelmemekten ne kadar büyük hata yapmışım gerçekten. Ben de bir yer böyle çok aşırı popüler olursa, rağbet görürse oraya karşı bir oluşuyor, antipati. Ve uzak durmaya çalışıyorum ama haksızlık yapmışım ya. Şuna bakar mısınız? Ne kadar gerçekçi. Bu tabii gibi olmuş. 1001 Gece Masa. Neyse, yorumu size bırakıyorum da neymiş bu? Yani bana burası harem gibi geldi de böyle tuhaf değilmiş. Gelip sanki bir haremi basıp öldürmüşler mi? Evet. Aynen öyle. Bakın mesela şu adam kadını öldürüyor. Bunların bazıları ölmüşler. Sanki böyle bir haremi basmışlar gibi o.
Ama aşırı derecede gerçekçiler ya. Çok güzel yapılmışlar. Şunlar da böyle Napolyon, şu Napolyon dönemi falan mı? Bu değil de. Şunların büyüklüğünü ben size nasıl anlatabilirim şu an? Şöyle tam çünkü şey yapılamıyor. Benim kamerada gördüğümle gözlerimin gördüğü aynı şey değil. Keşke şu anda ölçüleri falan da yazılsaydı da ona göre. Ya 2 katlı ev gibi bazıları gerçekten. Bu bayağı bildiğiniz 2 oda bir salon ev. Wow. Ah. Bu arada böyle müzenin içerisinde de böyle Mona Lisa'ya dair ve diğer alışveriş yapabileceğiniz bir bölüm var. Ben hala bu yapıtların etkisi altındayım. İnanılmaz, inanılmaz. She wants to fall. Yani zaten şöyle söyleyeyim, tabloların kendisi bir sanat eseri ve tabloların çerçevesi de bir sanat eseri başlı başına. Mona Lisa bu değildir herhalde. Mona Lisa. Oh my god. Mona Lisa için sıraya girmemiz gerekiyormuş. Mona Lisa burada. Şurada. Evet. Bakın Mona Lisa orijinali. Ama bu kadar yaklaşabiliyoruz. Sıra değilmiş de. Bakın yapılmış. Yaklaşamıyoruz. Şu an müzede özel koruma altında. Müzede özel koruma altında olan tek yapıt sanırım bu. Tabi bu arada bu yılını unuttum da sanırım 1911'de bir defa çalınmış. 2 yıl sonrasında tekrar bulunmuş mu, geri getirilmiş mi tam bilemiyorum ama yapılmış. Müzeye tekrardan geri getirilmiş. Evet. De çok harika ya, çerçevesi. Tabii şunu söylemek zorundayım. Yani burada şu anda müzede Mona Lisa'yı böyle parmağında oynatacak, öyle diyelim. O kadar çok yapıt var ki. Tabii Mona Lisa'nın olayı başka sanırım. Hani etrafında yaratılan gizem falan Da Vinci tarafından yapılmış olması. Yoksa tek başına hani sanat değeri kesinlikle değil. Çünkü diğer yapıtları bir görseniz, görüyorsunuz, gerçi göstermeye çalışıyorum. Evet, Mona Lisa ciddi koruma altında. Bakın hiçbir eserin yanında bu kadar görevli yoktu. Hiçbirinin önünde de yoktu. Hani engel de yoktu. Hepsine rahat yaklaşabiliyorsunuz. Ama Mona Lisa farklı bir koruma altında. Belli ki burada özel bir statüsü var. Mona Lisa'nın öyle bir. Ve bunu sadece Mona Lisa'nın sanatsal değeriyle açıklamak da çok zor. Özellikle de müzedeki diğer tabloları, diğer yapıtları gördükten sonra. Muazzam ya. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Burası sanki biraz dini motifli mi? Biraz bilemedim.
Size şu tablonun mesela büyüklüğünü nasıl tarif edebilirim hiç bilmiyorum. Az önceki 2 oda bir salonsa bu 3 oda mı bir salon mu? 3 oda bir salon mu oluyor? 4 oda bir salon mu oluyor bilmiyorum. Şöyle mesela göstermeye çalışayım. Bakın şuna bakın. Ve şuna bakın. Bu büyük bir tablo. Oldukça büyük bir tablo. Ama ona rağmen bir de karşısındakine bakın. Gerçi resmedilen insan sayısından bile anlayabilirsiniz. Bakın resmedilen insanlar ortalama gerçekten insan boyutundaki insanlar. Ve kaç insan var içerisinde bilemiyorum. Ne kadar yansıyor bilmiyorum kameraya ancak görüyorsunuz gerçekten olarak sanat değeri olarak Mona Lisa'yı böyle aşırı derecede sollayacak böyle parmağınla oynatacak o kadar çok yapıt var ki burada. Paris'e yolunuz düşerse kesinlikle bir gününüzü ayırın buraya. Kesinlikle değer.